Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda silindir komutundan bahsedeceğiz. Tekrar geometrinin içerisine girdim. Point sekmesinin içerisinde bulunan silindir komutuna tıkladım. Şimdi bu komut ne işimize yarar? Bu komut blok komutu gibi elimizde data yoksa veya herhangi bir acil bir çapaya ihtiyacımız var. Bu tarz işlerde hayat kurtarıcı niteliğindedir. Örneğin dış çapı 30, boyu işte 20 milimetre olan bir kütük oluşturalım. Ve bize atıyorum 19 çapı 19 olan bir delik ihtiyacımız var. Biz oraya döneceğiz varsayıyorum. Geldim tekrardan. En dış noktasına bakın. Hiç basmıyorum. Biraz tutuyorum. Çizgi yakaladı. Tıkladım. Zaten şu an seçti. Vektörümüz yukarı yönde. Geldim dedim ki çapı 19 olsun. 20 milimetre yüksekliği olsun. Ve buradan çıkar diyorum. Yani bu kütükten çıkar. Baktım. Show'dan izlemesine baktım. Olumlu. OK dedim. Çıktım arkadaşlar. Hemen çap kontrolümüzü yapalım. Yarı çap gösteriyor 9,5 diye. Burayı diameter yaparsanız 19'u görürüz. OK dedim, çıktım arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi ben bunun ortasına merkezimi atarım. Çap dönme işlemini yaparım. Bu tarz konularda hayat kurtarıcı niteliğinde bir blok oluşturmadır. Veya bloğumuzu oluşturduk. Şöyle tıklayıp CTRL-J ile kısa yol tuşu şeffaflık verip de bloğumuzun arka yüzeyini de kullanabiliriz arkadaşlar. Veya bu yöntemle tornalık parçalarımıza bir kütük oluşturma için kullanabiliriz. Stoktan düşeceğimiz için. Onun haricinde farklı farklı yerlerde de kullandıkça sizlere anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.